Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önceden yaptığımız ünlü bir marka ait olan güzel bir çantanın tarifini paylaşmıştım. O çantanın üzerinde bakın bu şekilde çiçekli charm modeli vardı. Bunun ayrı bir videosunu çekmek istedim. Şimdi bu çiçekli charm'ın yapılışını sizlere anlatacağım. Öncelikle çanta yapmak isteyenler için kanalımda videoların arasında çantanın yapılışına bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben burada rafya iple ördüm. İstediğiniz farklı iplerle de örebilirsiniz. Sadece bu çanta için değil, farklı çanta projeleriniz için de bu çiçekli charm'ı kullanabilirsiniz. Harika bir model. Burada yaylı halkayla çantama sabitlediğim için bakın kolay bir şekilde buradan İstediğiniz zaman çantanızdan çıkartabilirsiniz. Bir de bu şekilde tam net görüntüsünü bu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, güzel bir model. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi tarifimize geçelim. Charm'ı yapmak için ipimi ben burada aldım. İlk ipimi burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum ve toplamda 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Burada ilk önce zincirin arka kısmındaki bakın buradaki ilmekler var. Tek duran ilmeklere batacağım. Zincirin arka yüzündeki hemen son çektiğim zincirin bir yanındaki yani 11. zincirin arkasındaki duran ilmeğe bu şekilde battım. Buradan bir ilmek çıkartıp ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bir tane ilmek kaydırmayla başladım. Şimdi bir yanındaki tekrar hep zincirin arkasındaki tek duran ilmeklere batacağım. Buradaki ilmeğe battım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bir yanındaki zincirin içine battım ve buraya ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bakın bir tane ilmek kaydırma, 2 tane sık iğne. İpimi doladım. Bir yanındaki zincirin arkasındaki duran ilmeğe battım ve tığda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Bir yanındaki zincirin içine buraya battım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. İkinci yarım trabzanımı oluşturdum. Bir tane daha aynısını yapacağım. Ve toplamda 3 tane yarım trabzan oldu. Bir ilmek kaydırma, 2 tane sık iğne ve 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki noktaya batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki zincirin içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum ve kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Toplamda yan yana 3 tane burada ikili trabzan oluşturacağım. Birincisini yaptım. Tekrar bir yanındaki zincirin içine ikinci ikili trabzan. Bir yanındaki zincirin içine üçüncü ikili trabzanı yaptım. Bakın 2 tane burada zincirim kaldı. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Sondan bir önceki zincirin içine battım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Önce birini çıkartıyorum. Daha sonra ikisini ve kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi son zincire geldim. Son zincirin içine buraya battım. Önce birini içinden çıkartıyorum. Sonra ikisinin içinden ve tığda kalan 2 ilmeğin içinden çıkarttım. Bakın bu şekilde
son 2 zincire üçlü trabzan yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir tane ilmek kaydırma, 2 tane sık iğne, 3 tane yarım trabzan ve 3 tane ikili trabzan ve 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum ve burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın şimdi batacağım nokta benim. Bakın şu şekilde çevirdiğim zaman bakın hemen içte duran ilmekler var. Bu ilmeklere batacağım. Sadece tek kanadına bakın, içteki duran tek kanatlarına batacağım. Şu şekilde baktığım zaman ikisini birlikte almıyorum. Sadece buradaki üstteki ilmeklere batacağız. İpimi doladım. Hemen zincirin dibindeki ilk ilmeğe batıyorum. Hemen zincirin dibindeki ilk ilmeğe battım. Buradaki yaptığımızın şimdi tam tersini oluşturacağız. Burada karşısına gelen aynı üçlü trabzansa üçlü trabzan, ikili trabzansa ikili trabzan. Aynı şekilde oluşturacağız. Şimdi burada bizim 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi aynısını oluşturacağım. Tığda 3 ilmek var. Önce birinin arasından çıkarttım. Sonra ikisinin tığda kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın zinciri saymıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir yanındaki ilmeğe geçtim ve buraya ikinci üçlü trabzanı yaptım. Zinciri saymıyoruz. Şimdi biz burada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Aynısını yapıyorum şu an. İpimi doladım. Hep buradaki ilmeklere, tek ilmeklere batacağız. Ve birinci ikili trabzan, bir yanındakine ikinci ikili trabzan, bir sonraki noktaya üçüncü ikili trabzanı yaptım. 2 tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi biz burada 3 tane yarım trabzan yapmıştık. Aynı şekilde tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. Birincisini yaptım. Bir yanındaki noktaya battım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. 2 tane oldu. Tekrar bir sonraki noktaya battım. Ve 3 tane buraya yarım trabzan yaptım. Şimdi burada bizim 2 tane sık iğnemiz var. 1 ve 2. Son noktamızda ilmek kaydırma yapacağız. Son noktaya da bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bak, ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Zinciri saymıyorum. 2 tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan, 3 tane yarım trabzan, 2 tane sık iğne ve en son bir tane ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda burada bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Sıranın başında bakın biz burada ilk ilmek kaydırma yaptık. Daha sonra 2 tane sık iğne, 3 tane yarım trabzan. Burada karşısına hangi yaptığımız denk geliyorsa onu yapacağız. İlmek kaydırmanın karşısına ilmek kaydırma, sık iğnenin karşısına sık iğne. Hep sıralamamız bu şekilde olacak. Şimdi ilk önce hemen bir zincir çektiğim yerin ilk dibindeki boşluğa batacağım. Şu şekilde çevirdim. Bakın üstteki duran tek ilmeklere batıyorum. Buradan battım ve bekleyen ilmekten kaydırdım. Bir ilmek kaydırma. Hemen yanındaki boşluğa battım. Birinci sık iğne. Bir sonraki noktaya battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bizim 3 tane yarım trabzan yaptım. Aynısını yapacağım şu an. Birinci yarım trabzan. 2 3 tane yarım trabzan. Şimdi burada bakıyorum 3 tane ikili trabzan yapmışım. Aynı şekilde 1 2 ve 3. Şimdi en son 2 tane üçlü trabzanla bitirdim. Tığda 3 ilmek var. Önce birinin içinden, sonra ikisinin kalan 2 ilmeğin içinden çıkardım. Birincisini yaptım ve son ikinci üçlü trabzanı da yaptım. Bakın bu şekilde 3. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıra için tekrar 1 2
ve 3 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce hemen dibindeki zincirin dibindeki noktadan başlıyorum. Burada biz karşısına hangisini yaptıysak onu aynısını oluşturacağımız için ipimi doladım. Zincirin dibindeki ilmeğin içine battım. Bakın şu şekilde çevirdiğim zaman üstteki, yani içte kalan ilmeklere batıyorum. Hemen dibindeki noktaya battım. Buraya birinci üçlü trabzan. Bakın zinciri saymıyoruz. Tekrar bir yanındaki noktaya battım. İkinci üçlü trabzan. Şimdi burada biz 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Aynısını oluşturuyorum. Karşısına denk gelen aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Şimdi 3 tane de burada yarım trabzan var. 1 2 ve 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 2 tane burada sık iğnemiz var. 1 ve 2. Şimdi son bir tane kaldı. Buraya da bir tane ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde bakın 4 tanesini bitirdim. Ben burada bir tanesini hazırlamıştım. Bakın toplamda şöyle saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tam 11 sıra olacak şekilde ördüm. Bakın şöyle burayı birleştirdiğimiz zaman bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi ikiye katlayınca burada ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tam 10 santim eni var. Bu şekilde 11 sıra olacak şekilde parçamı tamamlayıp geliyorum. Ben toplamda 11 sıra tamamladım. Şimdi burada ben bir tane zincir çekip ipimi yeteri kadar bir miktar ip bırakacağım. Çünkü bunu dikmek için kullanacağız. Bu kadar yeterli. Şimdi burada ipimi koparttım ve ipimi bu noktada çıkartacağım. Bu şekilde ikinci burada çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Şimdi 2 tanesini ben hazırladım. Bir tane daha olacak. Toplamda 3 tane hazırlayacağız. Üçüncüyü de tamamlayıp geliyorum. 3 tane ben burada çiçeğimi hazırladım. Şimdi bunları kenarda bekletiyorum. Şimdi bunları takabilmek için uzun bir zincir çekeceğim. Burada zinciri kağıt iple çekeceğim. İsterseniz aynı ipiyle, rafi iple de devam edebilirsiniz. Burada ipimi aldım. İlk kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi bu şekilde uzun bir zincir çekeceğim. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar zincirlerim devam edeceğim. En son sizlere ölçü paylaşacağım. Tam burada 70 tane zincir çektim. Aynı zamanda ölçü olarak da vermek istiyorum. Eğer uzun gelecek olursa zincirimin bakın alt tarafından burada söküp çıkartacağım veya keserek de çıkartabilirsiniz. Şimdi buradan bakın ölçtüğüm zaman bakın tam 50 santim oluncaya kadar zincir çektim. Şimdi burada zincirin arkasındaki ilmeklere batacağım. Şimdi zincirin ön yüzü burası. Şimdi zincirin arka yüzünü çevirdim. Hemen yanındaki zincirin arkasındaki tek duran ilmeğe battım. Buradan bir ilmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bir yanındaki zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Tekrar bir sonraki zincirin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim.
Bakın. Hep zincirlerin arkasındaki duran ilmeklere batıp ilmek kaydırma yaparak ilerliyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı burada tamamladım. En son bir tane zincir çekip ipimi koparttım. Şimdi bu şekilde takacağımız ipi hazırladık. Şimdi buradaki yaptığımız çiçekleri bakın şöyle ortasından birazcık aşağıya birkaç santim sarkacak şekilde buranın ayarlamasını yapacağım. Ve daha sonra burayı kenardan dikip buradaki noktayı dikeceğiz, sabitleyeceğiz buraya. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Burada dikmek için ip bırakmıştık. Geniş uçlu iğneye ipimi taktım. Şimdi buradan iki kenarı birleştireceğim. Şimdi bakın hemen karşısındaki ilmeğin tam içteki duran tek kanadı ve bu taraftaki onun karşısındaki içteki duran tek kanadına batıp buradan dikeceğim. Kısa ipimi de içeride bırakacağım. Şimdi bir yanındaki tekrar buradaki ilmeklerin içteki duran tek kanatlarına batıp ilerleyeceğiz. Buraya kadar diktim. Şimdi buradaki dip noktasını da dikeceğim. Buradaki açıklığı biraz kapatacağım. Aynı zamanda buradaki yaptığımız ipe de sabitleyeceğiz. Bakın ilk önce buradaki açıklığı birazcık küçülteceğim. Bakın şu şekilde. Burada bir büzme işlemi yapacağım. Sadece ipe burada şu an boşta kalacak. Burayı dokunmuyorum. Şu an dikmeyeceğim orayı. Kenarına telleme yöntemiyle burada ipimi çıkartacağım. Bakın şimdi burayı biraz asılıyorum. Şimdi buradaki açıklığı birazcık kapattım. Aynı zamanda ipimin bu kadar sarkması benim için yeterli. Şimdi artık ipimle burayı sabitleyebilirim. Bakın bu şekilde bir tanesini hazırladım, diktik. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde ben burayı da sabitleyeceğim. Aynı buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Biraz pay bırakacağım. Buradan ip bıraktığımız yerde iğneğimi takacağım. Buradan başlayacağım, dikeceğim. Ondan sonra buradaki açıklığı telleyeceğiz ve burada bir büzme işlemi yapacağız. Ardından artık ip ile çiçeğimizi dikip sabitleyebiliriz. Burayı da ben tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde iki tanesini ben burada diktim.
Bir tanesi kısa, diğeri bundan biraz daha uzun olacak ve 3 tane olduğu için çiçeğimiz bir tane daha bu şekilde ipimi hazırladım. 40 tane zincirle yaptım. 40 zincirin üzerine ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekip bunu da bakın şu şekilde burayı daha sonra bağlayacağım. Şurayı da şöyle üçünü birlikte bağlayıp sabitleyeceğiz burayı. Bu en sonki yaptığımda en uzun olanı olacak. Birazcık ip bırakacağım. Biraz fazla ipimi bıraktım. Burada ipimi çıkarttım. Şimdi şu şekilde bakın burayı ayarlıyorum. Daha sonra aynı buradaki yaptığım gibi diğer üçüncü çiçeğimi de buraya dikip sabitleyeceğim. Üçüncü yaptığım ipi tam orta noktasına alıyorum. Bakın ikisinin arasına aldım. Şurada birazcık bir pay bırakıyorum halka olması için. Şimdi bunu üçünü birlikte dikeceğim. Bir yanındakine batacağım. Tabi burada şeklini ayarlamanız gerekiyor önce. Birini biraz kısa, diğeri biraz daha uzun şekilde. Burada ilk önce ne kadar pay bırakmak istiyorsanız burada ayarlamanız gerekiyor. Şimdi hemen yanındaki ilmeğe buraya battım. Tekrar bir yanındaki ilmek ve ortadaki ilmeğe ve onun karşısındaki bakın üçünü birlikte bu şekilde diktim. Şu kısa ipimi de arada bırakacağım. Tekrar onun bir yanındaki ilmek ve onun karşısındaki üçünü birlikte bu şekilde diktim. Tekrar bir yanındaki ilmek. Burayı üçünü birlikte sağlam oluncaya kadar dikeceğim. Evet, bu şekilde diktik. Bu ipimizi aralardan yürütüp fazlasını da kopartalım ve üçüncü buradaki çiçeğimi de dikip geliyorum. Burada üçünü birlikte ben diktim. Bakın görünüşü bu şekilde. Şimdi uçlarda biz pay bırakmıştık. Bunları süslemesini yapacağız. Benim elimde bakın bu şekilde büzgü ucu var. Bunları buraya sabitleyeceğim. Aynı zamanda vidaları var. Kolay bir şekilde ince tornavida yardımıyla bunları buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde. Eğer elinizde bunlardan yoksa bakın ahşap boncuklar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Tamamen süslemesi tercih sizin. Bakın büzme aparatını da göstermek istiyorum. Çantamızı büzmek için kullandığımız bakın uçlardaki büzgü ucu var. Bunlar ayrı olarak satılıyor. Ben aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi burada ben nasıl takıldığını göstermek istiyorum. Bunu tam içine girdirdim ve buradan bir tane vidasını da almak istiyorum. Tam bu vidayı bakın burada bir delik var. Bakın bu şekilde vidayı taktım ve burayı sabitledim. Bakın bir tanesini yapmış olduk. Aynı şekilde diğerlerini de takıp geliyorum. Charm'ı ben tamamladım. Bakın bu şekilde harika oldu. Sadece bu çanta için değil, farklı çanta projelerinizde süs olarak kullanabilirsiniz. Buradaki bıraktığımız halkaya ben 2,5 santimetre çapında yaylı halkayla çantama burada taktım. Bu şekilde görünüşü muhteşem oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.